Şimdi bu mavizer dedemizin yani babamın babasının idi. Biz amcalar dört kardeş idi babam. Üç tane ev yapmış idiler birer kat. Bir de eski evimiz var idi dede evi. Kura attılar bize aşağısı düştü. Bu silah babamın idi rahmetli babamın. Amcama yere karşılık para verseydi eve o zaman yani o zaman şartlarına bu tüfeği verdi amcama. Amcam rahmetli olmadan 5-6 sene önce dedi oğlum dedi babandan tüfeği almışım dedi. Rüyama gördüm onu dedi. Hediye ettiğini bak, geri verdiğini bak, paralan değil. Bu mavizeri rahmetli amcam. Dedi oğlum ben bu tüfeği vereceğim sana ve bu tüfekten başladım bu eski şeylere merak verdi bana. Hem amcamın hatırası, hem dedemin hatırası, hem babamın hatırası merak verdi bana. Bu eşyaları bu tüfek sebep oldu. Öyle merak saldım ve bazen kaymakamlar alıyor eşyaları, bazen belediye başkanları diyelim fuarlarda sergiliyorlar eşyaları. Ha bu eşyaların çoğu akrabam, yabancı mesela Malatya'dan, Petürge'den, diyelim İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden yolladılar bana yani. Dur şimdi. Bunlar kar hediye. Hedikti bunlar kar için. Kar yağdığı zaman takıyorsunları. Bunlarla 3 metre kar olsa bile gidebiliyor musun bunlarla? Rendeler. Yani bundan adam ağacı yonaydı. Rende mesela orada. Matkap var. Kol matkapları. Bundan da ağaç odun yapardılar işte. 2 kişi günde yapsaydı bir ton odun. Yani her şey kuvvet yani. Emek isteyen bir şey. Bundan işte ağaç yapardılar. Diyelim ki kütüğü biçerdiler yani. Tahta çıkarırdılar. O zaman şartları oydu. Şimdi adam buradan Of'tan diyelim Of'tan giderdi Samsun'a ağaç pişmek için alırdı hizarını koydu yola. Çıkardı kulübede. Bundan piştiği tahtadan da ev yapardı. Eskiden sahibi bir şey yok idi. Yani bunlarla ekmek kazanırdı millet. Bu nereden baksan 150 senelik sinedir o. 150 sene. Bu padişahın yazıyor altına ama hangi padişah olduğunu bak. Mühürü tam gazete altındadır. Kahve şeydi bu. Kahvelikti bu yani. Adamlar ne kadar güzel yaptılar. Bu da su taşımak için küküm. Bundan su taşıdılar. Bir kilometreden su taşınırdı bundan. Ya bunların 150-200 sene var yani. Bu da eski zaman padişah zamanlarından kalan bir iplik bu da gene. Gelenler eski günlerine dönüyor ve hoşlanıyor. Yani böyle bir yer olduğu için eşyalan bir anılığı yaşadığı bir durum oluyor. Ya ben amacım bazı eşyalar var. Şimdi bizim dededen kalan bir sini var. 33 nüfusuyduk. Hep o siniye yemek yerdik. Onun hadirası, onun zevki, bir tas var idi. Büyük taslar var buradadılar. Onlara 10 kişi bir tasla kaşıksal yemek ye yani. Eski şeyler insanı daha çok neşelendiriyor yani. Ya şimdi bunları isteyenler var tabii da ben satmıyorum ve bunlar müzeye kayıtlıdır. Mesela Trabzon Müzesi'ne müze olur. Mesela haber ettiğim zaman, eşyam olduğu zaman yeni gelenleri gelip yazarlar. Numara vururlar.
ruhsatlarını çıkarırlar, ruhsatlarını verirler bana. Yani elimdeki eşyalarda Bizanslı da var, Roma, Küçük Roma, Büyük Roma, yani var yani, kaçak yok burada. Şimdi bazıları da kızar işte odayı doldurdun işte bu odayı mahvettin. Ya bu benim zevkim. Yani ben rahatsız olmayarım. Sen rahatsız olursan şey etme yani. Yani bir sıkıntı yok. Şimdi burayı ben müze yapmayı düşünüyorum. Böyle şey olarak da biraz bu işte para da lazım yani. Masraf oluyor. Yani malzemeyi güzel sergilemen lazım, tanıtman lazım. Ben burayı bir depo gibi kullanıyorum. Yani bulduğum adayrımı vardı. Yani öyle bir düzen yok burada yani. Bulduğum eşyayı koyuyorum böyle kenara, kıyafıya. Yani düşünüyorum yani burayı bir müze şeklinde güzel bir sergilemek, bir gelen mesela e, geldiği zaman eşyayı tanıyacak, ismi nedir, mesela onu tanıması lazım yani. Şimdi bizim diyelim ben dayısında bizim nesil bu eşyanın çoğunu tanımaz. Ne olduğunu bilmez yani. Öyle bir meraklığım oldu ve devam ediyorum. Ben bunları satmak için değil. Bunlar öldüğüm zaman da miras bırakacağımlar yani şey olarak kişilere.